Look, first of all, we have to check where we are coming from. So the last games were not good. So really not good. For me, it was, even if we lost tonight and it hurts, but many point of views for me, for us as a staff, as a coach, we have not always to look just the result. It was a step forward in many things. First of all, we had more control than in the last games. We were able to move the ball, to keep the ball a little bit longer than in the other games. We did not concede that much counter-attacks, especially after losing balls, so we lost less balls. We had a really good pressing, a really good intensity. And this is also because I think that this kind of players that you mentioned, they were from the very beginning inside the game. I think that Marco and also Nelson, they gave us a good structure, good possession. The problem is another one, you know, because we have to look on detail how we concede the goal. And if you see how we concede the goal, I don't see any of these players involved. I think that the topic is we have to defend better. We have to, if you see the third goal, for example, we have to close the legs when we are blocking shots. For me, this is very important, elementary. And then still the topic that second balls, challenges, air challenges. I have the feeling that we are we try to give our best, but it's not enough. Just not enough. We lose many challenges, second balls, air duels, and that's a problem. That's a problem. Öncelikle nereden geldiğimize bakmamız gerekiyor. Son maçlarımızda iyi değildik, hatta hiç iyi değildik. Evet, bugün mağlup olmak canımı yaksa da ben ve ekibim olarak pek çok farklı açıya da bakıyoruz. Sadece sonuca bakmıyoruz ve aslında pek çok konuda bir adım ileri attık diyebiliriz. Mesela bugün oyunu daha fazla kontrol edebildiğimizi, geçmiş maçlara göre topu daha fazla tutabildiğimizi düşünüyorum. Ve geçmiş maçlardaki olduğu kadar çok kontratak yemediğimizi düşünüyorum. Daha az top kaybı yaptığımızı ve baskı şiddetinin iyi olduğunu düşünüyorum. Bunları yapmamızın sebebi de bu bahsettiğiniz oyuncuların o pozisyonlarda oynaması olduğunu düşünüyorum. Hem Marco hem Nelson çok iyi top tutmamızı sağladılar. Bugünkü problem farklıydı. Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Eğer yediğimiz gollere bakarsanız bu saymış olduğunuz oyuncuların pozisyonu onlarla bir alakası olmadığını görürsünüz. Ama daha iyi savunmamız gerekiyor. Tıpkı 3. golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. Bu benim için çok önemli. Bu benim için temel bir unsur, şutları engellemek. Aynı zamanda ikinci topları ve ikili mücadeleleri kazanma problemimiz devam ediyor. Şu düşünceye sahibim, evet, takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bu yeterli değil. Çünkü belirtmiş olduğum gibi çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz ve ikinci topları kaybediyoruz, kazanamıyoruz. Problem bu benim için. The first game is not now the end. Of course we wanted another result, but everything is open. But we have to improve. Henüz bunu söylemek için çok erken. Önümüzde daha çok maç var. Bugün oynamış olduğumuz ilk maç bir son değil bizim için. Her şey hala ortada ama daha gelişmemiz gerekiyor muhakkak. We lose the duels. 1-1, speed, challenges, power. You see the games, no? You see the games. It's difficult for me to see different things, first of all. Second, we have to improve step by step, because now I think it was really the first time I saw one step forward in some details, like the structure, we kept the ball, everything I told you. But the way we concede goals, it's really hard to accept, I have to say. Really hard to accept, because we lose our mans inside the box, we don't block shots, we don't block crosses, we speak about, let's say, things that you should have, you know. We don't have the time to speak about this kind of details and to train, especially to train. We can't train it. You must have it. You must just do it, you know. Face forward, don't turn when they shoot. It's very important, very important. İkili mücadeleleri kaybediyoruz. İkili mücadelelerdeki gücümüz ve hızımız yeterli değil. Sizler de görüyorsunuz, aslında benim için bu durum zor bir durum ama adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugünkü maça baktığımız zaman ilk defa en azından bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Hem saha içerisindeki pozisyonumuz anlamında hem topu daha fazla
tutma anlamında. Ama golleri yeme biçimimiz benim için kabul edilebilir değil. Kabul etmesi çok zor benim için. Ceza sahası içerisinde adam kaçırıyoruz. Ortaları ve şutları engelleyemiyoruz ki bunlar zaten takımda olması gereken şeyler. Çünkü bunları konuşacak ve bunları çalışacak vaktimiz yok. Dolayısıyla bunları oyuncuların zaten yapması gerekiyor. Bizlerin takım olarak bizim yapmamız gerekiyor bunları. Mesela şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar çok önemli ve temel şeyler. First of all, you saw that we tried to have the structure in the center, to overload the center, to have, for example, Nene in 1-1 situations. I think that in the first half it was pretty okay. We scored. The first goal, I think we had 1-2 more opportunities. The second half, we went a little bit down on that, so we were not that dangerous anymore. But I think with players like Kerem, like also Szymanski, Sebastian, we wanted to find the pockets, because there Dinamo played with 1-6 in the center, so left and right side of the 6. We put these guys with good qualities, and if there is close, is open outside. So it's pretty easy. We tried really to make it easy, that we can focus on basics like deep runs, that in the first half we saw. In the second half also the deep runs went a little bit down due to intensity, due to self-confidence after the second goal we conceded. Yeah, everything was a little bit less and less and less and less, and this is not good. That's why we changed. We put Cenk inside as a second striker, to have a little bit more, to be a little bit more present in the center. But at the end, we even had 2-3 chances, but we didn't score. Öncelikle şunu gördük, şunu yapmaya çalıştık. Merkezde kalabalık olarak kenarda Nene'yi birebirde bırakmaya çalıştık ki aslında bunu maçın başında fena yapmadık. Golü de bulduk. Gol dışında da girmiş olduğumuz bir iki pozisyon vardı. Fakat ikinci yarıda bu düştü, tehlike yaratamadık. Aynı zamanda Kerem ve Sebastian Szymanski'nin hatlar arasında topu almasını istedik. Çünkü Dinamo tek bir 6 numarayla oynuyordu. Dolayısıyla o 6 numaranın sağ ve solunda boşluklar oluyordu. Biz de bunu planlamıştık. Topu oralarda almayı planlamıştık. Ya merkezde bu oyuncular topla buluşabileceklerdi. Eğer merkezi kapatırlarsa da kenarda boşluklar oluşacaktı. Aynı zamanda arkaya koşular yapmak istedik. İlk yarıda bunu yaptık. İkinci yarıda bu birazcık düştü. Bunun düşmesinin sebebi hem takımın temposu düştü hem de ikinci golden sonra takımın özgüveni düştü ve ondan sonra zaten yapmış olduğumuz her şey gittikçe azaldı ki bu da iyi bir durum değildi bizler için. Dolayısıyla biz de Cenk Tosun'u ikinci forvet olarak oyuna soktuk ki merkezde birazcık daha fazla varlık gösterebilelim. 2-3 tane de pozisyona girdik ama değerlendiremedik. On this case, I don't agree. I don't think it's concentration. I don't think it's focus. The guys, they really want. They try their best, but it's not working. Just not working. And we don't speak about things that you can't change. I think that these are things that we have to speak about. We have to show. We have to show videos. We have to speak about it. Because, as I told you, time for training sessions we don't have. That's why it must work like this. But it's not a lack of concentration. I think the last game we can speak about it, yes, especially second half. But this game I don't see a lack of concentration. I have to say the team put everything inside. Bu dediğinize katılmıyorum. Takımın konsantrasyon veya odakla ilgili bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular çok istediler, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ama olmadı. Ki bunlar değiştirilemez şeyler değil. Kendi aramızda konuşmamız gerekiyor. Video analizler yapıp oyunculara göstermemiz gerekiyor. Çünkü antrenman yapacak vaktimiz yok. Dolayısıyla bu durumu böyle çözmemiz gerekiyor. Ama ben bugün konsantrasyonla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bir önceki oynadığımız maçta evet bunu söyleyebiliriz. Özellikle ikinci yarıda ama bu maçta o şekilde bir konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncular her şeylerini verdiler. Yeah, we were surprised that he was a starter, even if we took in consideration that he could start. But he did really well. But the whole team, I have a feeling that they have quick players, strong players, powerful players. They did well. Soru şu şekilde: Dinamo'yu nasıl değerlendirirsiniz? Sizin için bir sürpriz oldu mu? Özellikle bugün oynayan 11 numaralı oyuncu iyi bir performans sergiledi. Onun hakkında ne düşünürsünüz?
Evet, kendisinin ilk 11'de olmasına şaşırdık. Aslında tabii ki bu ihtimali de düşünmüştük ki kendisi de iyi bir maç çıkarttı. Rakibin hızlı ve güçlü oyuncuları var. Takım olarak bugün iyi bir iş çıkarttılar.